Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle desenli bir rulo pasta yapacağız. İlk olarak kekiyle başlıyoruz. 4 tane yumurta sarısı ve 1 çay bardağı toz şekeri mikserin yüksek devrinde karışımın rengi iyice açılana kadar çırpıyorum. Kanalda daha önce rulo pasta tarifleri vermiştim ama bu sefer desenli yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Siz yaptığım deseni istediğiniz gibi farklılaştırabilirsiniz. Daha sonra yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum ve tekrardan çırpıyorum. Sıcak su kekin hem daha nemli olmasını sağlıyor hem de şeker daha çabuk eriyor. Şimdi üzerine 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. 1 çay bardağı un ekledim. Tekrardan çırpacağım. İlk olarak bu şekilde karıştırıyorum. Direkt olarak çırparsam çok fazla sıçrıyor. Yarım çay bardağı da nişasta ekliyorum. Buğday nişastası ekledim. Mısır da ekleyebilirsiniz. Çok bir fark olmuyor. Tekrardan çırpıyorum. Hazırlamış olduğum harcın 1/3 birini kenara ayırıyorum. Yani yarısından biraz daha azını ayırıyorum. Bunun içerisine kakao ekleyeceğim. İsterseniz yarı yarıya da ayırabilirsiniz. Ben 1/3 birini ayırdım. 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. Diğer tarafta 4 tane yumurta akını çırpacağım. Burada en önemli nokta yumurta aklarının içerisine kesinlikle bir damla bile yumurta sarısı girmemesi gerekiyor. Yarım çay kaşığı tuzla birlikte çırpıyorum. Mikserin en yüksek devrinde yaklaşık 7-8 dakika boyunca tıraş köpüğü dediğimiz kıvama gelene kadar çırpacağım. Bu arada yumurtalarım da oda sıcaklığındaydı. Bu da yine önemli bir püf noktası. Kıvamı bu şekilde olmalı. Tabağı ters çevirdiğimiz zaman düşmeyecek şekilde. Şimdi yumurta aklarının 3'te 2'sini sade olan karışımın üzerine ekliyorum. Kalan 3'te 1'ini de kakaoluya ekliyorum. Yani fazla olanını sarıya ekledim. Diğerini de kahverengiye ekledim, az olanını. Eğer sizin bu şekilde kafanız karışıyorsa tamamen ikisini karıştırıp daha sonra bir miktar ayırıp içerisine kakao koyabilirsiniz. Öyle daha pratik olur. Şimdi alttan üste doğru dikkatli bir şekilde yumurta aklarını söndürmeden karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum hamurları sıkma poşetine aldım. İlk olarak kakaoluyla bu şekilde şeritler sıkıyorum. Tepsiye yağlı kağıt koydum. Yağlı kağıt yerinden oynamasın diye bir miktar pandispanya hamurundan sürdüm tepsiye, dört bir kenarına. Böylece yapışmış oldu, yerinden kalkmadı. Burada isterseniz kakao yerine biraz gıda boyası kullanarak farklı şekillerde yapabilirsiniz. İlla böyle yapmanız gerekmiyor. Şimdi sade hamuru da üzerine koyuyorum. Gelişigüzel sıkıyorum. Üzerini spatula ile çok hafif düzleyeceğim. Burada çok bastırmamak gerekiyor. Eğer bastırırsanız alttaki şekil yayılabilir, bozulabilir. O yüzden en üst kısmı çok hafif bir şekilde düzlüyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 170 derece fanlı fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğim. Ama her fırın farklı olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Şimdi kekimi çıkarttım. Hemen tezgahın üzerine alıyorum ve sıcak sıcak rulo yapıyorum. Rulo yapmak için soğumasını beklemiyoruz. Kek kırılabilir. Sıcakken rulo yapıyoruz ve soğumasını bekliyoruz.
Kek artık soğudu. İçi için pasta kreması kullanacağım. Doktor Oetker'in vanilyalı. Bunu zaten sürekli kullanıyorum biliyorsunuz. İsterseniz siz kendiniz pastacı kreması da yapabilirsiniz. Şimdi keki yağlı kağıttan dikkatli bir şekilde ayırıyorum. Burada da yine dikkatli olmakta fayda var. Kek biraz hassas olduğu için kırılabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yavaş ve dikkatli hareketlerle yağlı kağıttan ayırıyorum. Deseni çok güzel ortaya çıktı. Herhangi bir bozulma olmamış. Şimdi çırpmış olduğum pasta kremasını kekin içine sürüyorum. Bir kısmını ayırdım, üzerine sıkacağım. Çok az bir kısmını ayırdım sadece. Dışı desenli olduğu için kaplama yapmayacağım. Sadece duyla birkaç yıldız sıkacağım. O yüzden çoğunu içine sürüyoruz. Daha sonra 3 tane yerli muz kullanıyorum. İstediğiniz farklı meyveler varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben genellikle muzlu yaptığım için yine muz tercih ettim. Dikkatli bir şekilde sarıyorum. Ve hazır hale gelmiş oluyor. Benim tabağım küçük olduğu için kenardaki fazlalıkları kesiyorum. Onları farklı bir tabağa aldım. Böylece iç görüntüsü de ortaya çıkmış oldu. Şimdi ayırmış olduğum kremayı üstüne sıkıyorum. Kremaların üzerine birer tane çilek dilimi ekliyorum. Biraz renk vermesi için. Genellikle yaptığım tatlılarda kırmızı rengi seviyorum. O yüzden mutlaka elimde varsa kırmızı meyve kullanıyorum. Son olarak aralara çok az fıstık serpeceğim. Ve bitmiş hali bu şekilde. İçi de böyle gözüküyor. Gerçekten çok güzel, yumuşacık, pratik bir pasta. Siz dediğim gibi farklı desenlerle de yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Umarım fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.